Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kudret narı ya da Latince adıyla Momordica carantia, kabakkiller yani Cucurbitaceae ailesinin bir üyesi olan Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya özgü 60'ın üzerinde türü bulunan Momordica ailesinin en tanınmış ve yaygın kullanılan tek yıllık üyesidir. Momordica adı Latince'de ısırmak anlamına gelen Momordere fiilinden türetilmiştir ve bu isim bitkinin meyve ve yapraklarının tırtıklı yüzeyine gönderme yapar. Bitkinin soyadının ise Sanskritçe kökenli olduğu düşünülmektedir. Kudret narına ilk defa antik Sanskritçe metinlerde rastlanır. Dolayısıyla bitkinin insanlarla dostluğu oldukça eskilere dayanır diyebiliriz. Bitki Türkçe'de kudret narı ya da acı kavun adlarıyla da bilinir. Avrupa'ya 16. yüzyılda Portekizli tacirler tarafından getirilen kudret narının tam olarak kim tarafından keşfedildiği ise bilinmiyor. Sarılıcı ve tırmanıcı türde bir bitki olan kudret narı derin loblu tüylü yapraklara, sarı ve beş taç yapraklı çiçeklere sahiptir. Çiçeklerin tozlaştırdıktan sonra gençken yeşil fakat olgunlaştıkça turuncumsu sarıya dönen meyveler oluşturur. Bu meyvelerin içindeki kırmızı renkli tohumlar nar tanelerini andırdığı için ona kudret narı denmiştir. Kudret narı tropik ve tropik altı kuşak iklimlerinde bol güneş alan nemli konumlarda yetişir. Drenajı iyi hafif asitli veya nötr toprakları tercih eder. Bitki sıcak iklimlerde yıl boyunca, ılıman bölgelerde ise yaz aylarında çiçeklenir. Bitkinin çiçekleri arı ve çeşitli böcek türleri tarafından tozlaştırılır. Kudret narı tohumları bazı kuş ve memeli türleri tarafından tüketilir ve bitki doğada bu şekilde yayılır. Bitkinin meyveleri ve genç sürgünleri insanlar tarafından da tüketilebilir. Fakat kudret narının olgun tohumları aşırı miktarda tüketildiğinde bulantı ve kusmaya neden olabilir. Ayrıca kabuğunda bulunan visin adlı kimyasal bileşik bu maddeye hassas olan bazı kişilerde hemolitik anemiye neden olur. Hemolitik anemi, kırmızı kan hücrelerinin yani eritrositlerin parçalanması ve kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması anlamlarına gelir. Bunun sonucunda yorgunluk, solgunluk, idrarda koyulaşma, dalak büyümesi, nefes darlığı ve sarılık gibi belirtiler gelişebilir. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan ve kalıtsal hemoglobin, dalak ve karaciğer bozuklukları bulunan bireylerin kudret narı tüketmemesi gerekir. Eğer yukarıda bahsedilen risk grubunda değilseniz, şimdi size kudret narı ile ilgili vereceğim şu tarifi deneyebilirsiniz. Hint usulü karela sabzi adı verilen bu yemeği hazırlamak için ince doğranan kudret narı önce tuzla ovularak acısı giderilir. Bu arada karela adının Hintçe'de kudret narına verilen isim olduğunu da belirteyim. Tuzla ovulduğunuz kudret narını soğan, sarımsak, domates, zerdeçal ve kimyonla soteleyerek pirinç pilavı ile birlikte sıcak halde servis edebilirsiniz. Bu tarifte kullanacağınız malzemelerin miktarını tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kudret narı A ve C vitaminleri, folat, potasyum ve lif açısından zengindir. Kan şekerini düşürücü, insüline benzer etki gösteren ve acımsı bileşikler içeren bu bitki belirgin ölçüde acıdır. Hatta bu nedenle ona sadece Türkçe'de değil birçok dilde acı kavun ismi verilmiştir. Geleneksel Hint ve Çin tıbbında diyabet, sindirim ve bağışıklık ile ilgili hastalıkların tedavisine kullanılmış olan kudret narı özellikle mide için oldukça şifalı bir bitkidir. Antioksidan özellikleri nedeniyle bazı cilt bakım ürünlerine de eklenir. Bunun parlak meyveleri ayrıca süs amaçlı olarak da kullanılır. Tohumlarıyla çoğaltılabilen kudret narı bol güneş isteyen bir bitkidir. Düzenli sulanmalıdır ama köklerinin su içinde bırakılmasından hoşlanmaz. Organik maddece zengin topraklarda daha iyi gelişim gösterir. Tırmanıcı olduğundan çubuklarla ya da kafeslerle desteklenmelidir. Kudret narı özellikle Hindistan, Çin, Filipinler ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde yaygın üretilir. Japonya'nın Okinawa adasında yetiştirilen goya türü uzun ömürle ilişkilendirilir. Bitkinin Indian Long ve Chinese Larch gibi kültür çeşitleri de vardır. Kudret narı meyvesinden genellikle gıda takviyesi, kapsüller, çaylar ve toz içecekler üretilir. Hint kültüründeki bir inanışa göre kudret narı günah ve hastalıkları insan vücudundan temizlediği için acıdır. Aynı zamanda bitki, Tanrı Shiva'nın yeryüzünde insan bedenindeyken çektiği çileleri de simgeler. Bazı Asya kültürlerine bitki nazardan koruyucu bir tılsım gibi kullanılır. Geleneksel Japon sanatında kudret narı özellikle Okinawa'da uzun yaşam ve sağlık temalı resimlere konu edilmiştir. Çiçeklerin dilinde kudret narı çiçekleri acı tecrübelerden sonra gelen olgunluk ve bilgeliği temsil eder. Rüyada kudret narı görmek ise sabır ve şifa anlamlarına gelir.
Son yıllarda kudret narı diyabet tedavisine destek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalarda sıkça gündeme gelmektedir. Güncel bulgular ışığında kudret narının özellikle tip 2 diyabet hastalığının yönetiminde biyokimyasal ve moleküler düzeyde potansiyel ek faydalar sunduğu tespit edilmiştir. Fakat bitki üzerinde hala insanlar tarafından etkin ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlayacak standart formülasyon ve dozların tespiti için daha büyük ölçekli ve uzun süreli çalışmalar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hali hazırda kudret narına talep, dünya genelinde çemen, berberi ve tarçın gibi antidiyabetik destekleyici bitkisel ürünlerin biraz gerisinde kalıyor. Ülkemizde takviye edici gıda statüsünde bulunan kudret narı Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla satılıyor. Bu ürünlerin üzerine mutlaka ilaç değildir ibaresi bulunması gerekiyor ve internet üzerinden bakanlık onaylı olmayan ürünlerin satışı ise yasak. Piyasada kan şekerini dengelediği iddiasıyla satılan birçok kapsül ve içecek formunda kudret narı içeren ürün bulunsa da bunların ambalajında bu şekilde klinik bulgulara dayanmayan bir iddia yazılması da yasak. Dolayısıyla bu tür bitkisel ürünlerle ilgili size her zaman söylediğim gibi kudret narını da temkinli olarak kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bitki dostları.